Esasen yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz tabii. Yaş alırız da bilirsin ama yaşlanmamak elinde. Kendim örneğim 40 yaşında astımım, tip 2 diyabet, sakroilet yüremiyor, kapillerlik sendromu. Şimdi 55 yaşındayım, bu yok. Neyi değiştirdim? Epigenetimi değiştirdim. Nasıl mı değiştirdim? Nütrigenetik, genetik testler dizaynıyla değiştirdim ve yaşam tarzıyla beraber değiştirdim. 55 yaşındayım. Ama benim baktığımda epigenetik saat olarak biyolojik yaşım yaklaşık 45'lerde beyin yaşım. Biz bunu ölçebiliyoruz artık. Bir kronolojik yaşım var, bir de biyolojik yaşım var. İşte biyolojik yaşı geri tutabildiğin şey longevity'dir. Yaşımız uzayacak. Yani belli yaşın artık yaklaşık 80, 90, 100, 150, 100, 110'a geçebilecek, 100 üstüne çıkabilecek. Uzun ömür değil, sağlıklı uzun ömürdür longevity. Bunun temelinde de epigenetik olarak hastalıklarla beraber olması engellemekte. Dünya bununla uğraşıyor. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Spirit sunar. Ben Profesör Doktor Gülsen Meral. 94 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Normalim çocuk profesörüyüm. Profesörlük dışında Türk Dil Edebiyatı bitirdim. Yazarım, şairim. Hiçlik üzerine yeni bir kitabım da çıktı gene. Gerçekten hiçim demek zordur insana. Zorluklar sen hiç olunca hiç gelir insana diyorum. Bazen kendimi de terbiye ediyorum. Çünkü Mevlana da Sokrates de demiş ki ilk önce yazmayı öğrendim, sonra okumayı, sonra kendimi öğrendim yazdıklarımla demiş. Biz de işte hayatımızda hastaneciliği yüksek lisans da yaptım bu arada. En son tıbbi genetikle durdum. Doktorluk esası bir acıyı hissetmek, dokunmak ve acıyı onu azaltırken o acılar sana geçiyor. Ve senin bu acıları bir yere dökmen gerekiyor bir şekilde. O yüzden bazen derler ya doktorda 40 yılda bir doktor çıkar. Onun için de yazardır, şairdir, işte ressamdır, değişik sanatlar çıkar. Bir yere aktarmak isteriz bazı gördüklerimizi. Mesela çok sevdiğim bir şey vardır şiirim. Kafese benzer hayat, çıkmak istesen de çıkamazsın. Bir gün çıkarım dersin ama o günü beklemekten de bugünü yaşayamazsın. Öyleyse söylemedi deme, beni dinle. Tek anahtar sensin, debelenmezsen bu kafesi geçersin. 40 yaşına geldiğimde tabii ki stres var hayatımızda hepimizin olduğu gibi. Tip 2 diyabetle başladı hayatım da hastalık. Sonrasında astım oldum. Daha sonra sağ kalçamdan yürüyemedim. Gerçekten o merdivenin başında durup da ağrıdan adım atamayan insanları çok hissediyorum. Duruyorsun böyle, hiçbir şey yapamıyorsun ağrıdan. En sonunda kapillerlik sendromu dedim. Aniden şok tablosuyla seyreden hastalıkla tanışınca hiçbir arkadaşım bana yardımcı olamadı. O zamanlar tabii bu farmakogenetik veya kişiselleşmiş tıp hakkında bilgim yoktu. Bilim insanı olmanın biraz artık yani karıştırmak, işte sebeplerini, neden ve sonuç ilişkisini bağlamak mabında araştırmalara girdim. Ve ilk önce nütrigenetikle tanıştım. Kişiselleşmiş tıpta. Bu maceram biraz hastalıktan buraya geldi. Şimdi 55 yaşındayım ama hiçbir hastalığım yok. İnşallah da olmaz. Herkesin çok basitçe bir genetiği var ve genetik şifremiz var. %99.9 aynıydı. %0,1'lik farklılıklar bizim beslenmemizi, aldığımız ilaçları, aldığımız suplementleri değiştiriyordu. Ona uygun yaşamamak, genetiğine uygun yaşamamak seni maalesef kalp hastalığı, nörodejeneratif hastalıklar, demans, Alzheimer, otoimmün hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar gibi, kanser de bunlardan bir tanesi, hastalıklara sebep açıyor. Ve ben bu konuda Nütrigenetik ve Epigenetik Derneği'ni de kurdum Türkiye'de 5 sene önce. 3 tane de uluslararası kongrede düzenledik. Amacım İngiltere'den Türkiye'deki üniversiteleri ve dünyadaki üniversiteleri bir network ağıyla bilimsel olarak longevity'yi, kişiselleştirilmiş tıbbı, hastalanmamayı, yaşlanıp yaşlanmama sanatını bilim ışığında anlatmak. Esasen yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz tabii. Yaş alırız da bilirsin ama yaşlanmamak elinde. Uzun ömür değil, sağlıklı uzun ömürdür longevity. Bunun temelinde de epigenetik olarak hastalıklarla beraber olması engellemekte. Dünya bununla uğraşıyor. Çünkü o yüzden nütrigenetik, epigenetik çok önemli. Longevity'de şunu ben biliyorum ki epigenetik yaşımızı geri alabiliriz. Yani epigenetik biyolojik saatimizi geri alabiliyoruz. Ben 55 yaşındayım ama benim baktığımda epigenetik saat olarak biyolojik yaşım yaklaşık 45'lerde beyin yaşım. Göz yaşım yani 46'larda. İnflamasyonum biraz daha ileride. Biz bunu ölçebiliyoruz artık. Bir kronolojik yaşım var, bir de biyolojik yaşım var. İşte biyolojik yaşı geri tutabildiğin şey longevity'dir. Çünkü neden? Yaşta gelecek hastalıkları engelleyebiliyorsun.
bilirsin bu yöntemle. Hangi genin çalışıp hangi genin çalışmayacağına karar veren bir mekanizma, epigenetik. Çok ilginç, bu mekanizma anne karnında başlıyor. Anne karnında 6. günde bütün genler üzerindeki o DNA metilasyon sıfırlanıyor. Ama bazıları tabii gene etkileniyor, geçiyor atalarımızdan. Sonra da yavaş yavaş DNA üzerinde hangi genin çalışıp hangi genin çalışmayacağına devam eden bir mekanizma. Ama ilginç tarafı ne biliyor musun? Yaşla beraber, zamanla beraber sosyal çevre, yedikleri içtikleri, yaşam tarzın, egzersizlerin, suyun, nefes terapin bu genlerle hareket edebiliyorsun. İşte o hangi genin çalışıp hangi genin çalışmayacağını karar veren kimyasal modifikasyon diyebiliriz belki tanım olarak. Ve sen genlerle dans edebiliyorsun. Kitabımda da özellikle genlerle dans diye tanımladım. Örnek verecek olursam P53 bizi kanseri engelleyen genlerden bir tanesi. Ama zamanla yediklerimiz, içtiklerimiz, çevre koşullarıyla beraber susabiliyor. Sustuğu zaman bizim kansere yatkınlığımız artıyor. Başka bir örnek verecek olursam ben FOXP3'e ilgiliyim. FOXP3 D vitamini reseptörlerine daha çok ilgim bilimsel olarak. Senelerdir, 5 senedir bizim ekibe FOXP3 anlatırdım. Bakın çok önemli, bakın çok önemli. Bu sene Nobel ödülü aldı. Hocam diyorlar evet haklıymışız dedim. Çok önemli çünkü çalışmasını da yaptık biz bunun. FOXP3 dediğimiz bağışıklık sistemi dengeleyen bir sistem var. Yani bizim muhafız genlerimiz var. Kanseri engelleyen, otoimmün hastalıkları engelleyen, alerjiyi engelleyen bir sistem. Peki bunu yöneten en önemli faktörlerden bir tanesi FOXP3'tür. Eğer FOXP3 çevre koşulları, yaşam tarzı, genetiğine uygun olmayan bir yaşam tarzı, beslenme, eksik suplementlerinle susuyor. Susunca dengen, koruyucu sistemin çalışmıyor. Otoimmün hastalıklar, alerji, kanser, bütün psoriazide, MS'de ne derseniz de o sistemin dengesizliğine bağlı. İşte epigenetik sistemde şansımız ne? Hipermetride olan dediğimiz susan genin tekrar çalışmasını sağlayabiliyoruz. Mesela pankreas kanseri çok geç maalesef tanıya gidiyor. Görüntüsel olarak çok sorun olabiliyor çünkü o bölgenin görüntüsü MR'la sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden çok güzel bilim adamları biyobelirteç yapmışlar. Çünkü pankreas kanserinin olma sürecinde bazı genlerde yavaş yavaş olumsuz epigenetik değişiklikler başlıyor. Ama daha kanser tanısı yok, oraya geçmiyor. İlk etap DNA metilasyonları bozulmaya başlıyor. Yani genlerdeki o metilasyonlar değişmeye başlıyor. Onların üzerinden biyobelirteç erken öngörmek için kitler yapılmaya başladı. Benim hayalim klinisyenlerle temeldeki hocalarımı bir araya getirerek bunların daha ileri biyobelirteçlerini bulmak ve gündeme getirmek. İngiltere'ye geldiğimden beri 5 sene oldu. Şimdi benim kızım alerjik bir çocuk. Şimdi burada genetik testleri şöyle inceliyorum, bakıyorum. Dünyadaki tüm genetik testleri aldım. Masaüstüm dolu, genetik test dolu. Ama istediğim gibi değil. Çünkü ben klinisyenim. Bazı genler benim için daha kıymetli, farklı anlamlar çağrıştırabiliyor. İşte bir tane genetik testi aldım, elime bir baktım. Aha dedim bu benim kızım. Ama ben tabii onun çocuk doktoru olduğum için onu bu hastalığına, mesela alerjiye, ortakulak iltihabına, egzamalarına sebep açan genetik risklerini gördüm. Aa dedim bu benim kızım. Keşke bunu önceden görseydim ve önceden bilseydim. Çoğu hastalığını yani ortakulak iltihap ataklarını, ciltteki egzamalarını ya da premenstrüel sendrom ağrılarını engelleyebilirdim dedim. Bu heyecanla genetik test dizayn etmeye başladık. İlk önce ben başladım. Raw Data'dan, dünyanın her yerinden böyle yazılım yaptık. Daha sonra şu anda tıbbi genetikçi arkadaşlar ve yanında bir ekip var. Her geçen de update ediyoruz. Çok basit. Evde, hani bizim Covid zamanı hatırlar mısın? Böyle çubuklar içinde pamuk olan bir çubuklarla. Onunla beraber bir analizinizi göndermenizi istiyoruz. Onu kendi yazılımımızla sonucunu çıkartıyoruz. Kişiye diyoruz ki sonra şikayetlerin ne? Ailede hikayen ne? Kanser öyküsü var mı? Kardiyovasküler riskin senin var mı? Ailende var mı? Hangi ilaçları kullanıyorsun? Böyle 50 soruluk bir şey. Onu görüp ben oradaki risklerinin neler olabileceğini genetiğinden fark edebiliyorum. Sonrasında biz arkadaşımıza, o kişiye uygun hangi suplement, hangi vitaminlerin olması gerektiğini öneriyoruz. Mesela epigenetik suplementler de, epigenetik çok güzel bazı kurkuminler, kuarsettinler, yeşil çaylar, bunlar çok değerli ama mesela eğer senin COMT enzimi yavaş çalışıyorsa genetiğine bağlı, dopamin, noradrenalini parçalamıyorsan diyorum ki siz kuarsetin kullanmayın. Ya da matcha çayı çok meşhur şu anda. Aldığında kendi kızımda da onu görüyorum. Bir kere içiyor, üçüncü de ajitasyonu artıyor. Biz bu bilgileri kendilerine veriyoruz.
hangileri yaşam tarzı. Ben ona diyorum ki longevity epigenetik reçeteleri. Sen busun. Ciltle ilgili bir sıkıntı olduğunda biliyoruz tabii göz için önemli, beyin için önemli, cilt için önemli A vitamini. Ama herkeste eksiklik mi var? Hayır. Peki kimde eksiklik olur? Ve bu alerjiye yansır. İşte BCMO genindeki varyantlara bağlı. Peki bu ne yapıyor? Hani biz havuç yeriz bilirsin değil mi? Çocukluktan beri havuç özellikle yenir ki sağlığımız, vücudumuzdaki sağlık A vitamini için de çok önemli diye. Ama o işte onun içindeki beta karoten maddesi BCMO genindeki varyanta bağlı olarak enzim %50 az çalışıyor ve aktif hale gelmiyor. Ve A vitamini eksiklik olma riski fazla oluyor. Ve sonuç cilt hastalıkları, otoimmün hastalıklar, alerji ve kanser. Öngörmek, önlemek. Ben bunu öngördüğüm anda tabii ki kan tahliliyle kontrollerini yapıyorum. Ya da tek karbon metabolizması, belki B12 vitamin eksikliği riskim var. Belki B6 vitamin eksikliği riskim var. Beslenmen nasıl olması lazım? Kişiselleştirilmiş tıp çok önemli. Eğer longevity yapmak istiyorsanız. 1, testi yapabiliyoruz. 2, konsültasyon edebiliyoruz. 3, sürdürülebilir sistemde. Sen bir sene sonra mesela geldin, testin elinde bizden aldığın test. Biz onu update edebiliyoruz. Gene hizmete devam edebiliyoruz. Kendim örneğim 40 yaşında astımım, tip 2 diyabet, sakroilet yüremiyor, kapillerlik sendromu. Şimdi 55 yaşındayım, bu yok. Neyi değiştirdim? Epigenetimi değiştirdim. Nasıl mı değiştirdim? Nutrigenetik, genetik testler dizaynıyla değiştirdim ve yaşam tarzıyla beraber değiştirdim. Mesela longevity dediğimiz sağlıklı yaş almak, yaşımızı geri çekmek için yapılan çalışmalardan belki örnek verebilirim. Akdeniz diyeti. Bir kere diyet %100 değişmeli. Hani sen diyetini değiştirme, yeşil çay kullan, böyle bir şey mümkün değil. %25 kalori kısıtlaması. Peki ne kadar yapacaksın? 1 sene. Akdeniz diyeti ne kadar yapacaksın? 1 sene. 1 sene sonra yaşını 2 sene geri alabiliyorsun. 40'a kadar kızı, 40'tan sonra kuzunun yediğini derler değil mi? Çünkü metonik kısıtlı diyet, ben değişik kongrelere gidiyorum. Longevity kongrelerine gidiyorum. Metonik kısıtlı diyet faydalıdır. Gidiyorum kanser için anlatmaya. Diyorum ki aynı şekilde Akdeniz diyeti, %25 kalori kısıtlaması, metonik kısıtlı diyet. Gidiyorum nöroloji kongresine. Alzheimer, demansı engellemek için ne yapmamız lazım? Aynı şeyi söylüyorum. Akdeniz diyeti, %25 kalori kısıtlaması, metonik kısıtlı diyet. Neden mi? Şimdi bu diyetler genlerle dans ettiriyor. Yaşımızı geri çekiyor ve genlerle dans ettirip epigenetiğimizi değiştiriyor. D vitamini çok önemli. Ama sorun ne biliyor musun? Şimdi güneşten yediklerimiz, içtiklerimizden aktif D vitamine getiren enzimi kodlayan genlerde sorun var. O yüzden enzimimiz yeterli çalışmıyor ve D vitaminimiz düşük. 2016 senesinde bir çalışma yaptım. Ve orada D vitamininin gerçekten yükselmesi için probiyotik önemini anladım. Probiyotikler D vitamini mekanizmasının görevli olan enzimlerin çalışmasını sağlıyor ve D vitamini yükseltiyor. Yani sen 5'ten sırf D vitamini alsan 10'a çıkıyorsa, D vitamini probiyotik aldığında 5'ten 20'ye çıkıyor. Her testi yapamayabilirsiniz. Selenyum çok önemli, yani magnezyum çok önemli. Yürüyüş, yarım saat yürüyüş şart. Yani çünkü hareket genlerle, sen dans edince genler de dans etmeye başlıyor. Hareket şart. 3 litre, 2,5-3 litre su her gün şart. Nefes terapisi her gün şart. Bu stresi azaltmak için. Bunları modüle ettiğim işler gerçekten yaş alıp yaşlanmamak için yaşımızı geri çekmede genlerle dans, epigenetik üzerine etkisi var. Anahtar sensin esasında. Beslenmeyle bunları değiştirebilirsin, genleri açıp kapatabilirsin. Bir nefes terapisi, bir yürüyüş, bir su, bunu hayatında olmazsa olmazı, bunları da katmak zorundasın. Yaşımız uzayacak. Yani belli yaşın artık ya yaklaşık 80-90, 100, 150, 110'a geçebilecek, 100 üstüne çıkabilecek. Ama yaşta gelecek işte en büyük tehlike şu. Alzheimer, İngiltere'de de soruluyor. 2050'de Alzheimer'ın patlayacağını düşünüyorlar. Bir şekilde insanı yaşatıyorlar. Ama longevity'yi bilmezlerse, öğrenmezlerse bu kişilerde Alzheimer, demans, kanserle yaklaşık 85 yaş arası çok ciddi sıkıntı olabiliyor. Ne kadar erken fark edebilirsek o yaşlarda hem sağlıklı yaşam almak hem de yaşam dizaynı haline gelmek gerekiyor. Ben gelecekte nasıl öngörüyorum biliyor musun? Belki herkesin bir tane kartı olacak, bir tane telefonunda bazı bilgileri olacak. Ve o epigenetik faktörlerin değişimle genler üzerinde zaten omik teknolojiyle çok böyle kan tahlili check eder gibi bunlar check edilecek. Ve sizin mesela bir yere gittiğinizde veya yaşam tarzınız olduğunda inşallah hayallerim gerçekleşir. O da uygun beslenmeniz, yaşam tarzınız, gittiğiniz marketlerde veya evinizde bunlar ona göre değerlendirecek, genetik testlere göre değerlendirecek. Arada sizler de bu epigenetik genler üzerindeki farklılıklarınız öngörülecek. Önlemek için aynı bizim kan tahlilleri gibi gerekli değişiklikleriniz takip edilecek.
Ve ondan sonraki yaşamınız daha sağlıklı olacak. Görüyorum ki bilim insanları bunlarla uğraşıyor. Hep öngörmek ve önlemek hastalıklarda. Büyük ihtimal 30 sene sonra çok farklı bir bilimle karşılaşacağız. Bunun temeli de epigenetik olacak.